Bilinmez bir soru. Evrenin sonu var mı? Bilim insanları evrenin sürekli artan bir hızda genişlediğini biliyor. Peki eğer böyle hiç durmadan büyüyorsa nereye kadar genişleyebilir? Başka bir deyişle evrenin ötesinde ne var? Eğer bir öteden bahsediyorsak bu evrenin bir sonu olduğu anlamına gelir. İşte böylece konu karmaşıklaşıyor. Çünkü bilim insanları henüz böylesi bir çıkarım yapıp yapamayacağımızdan emin değil. Cevap soruya nasıl baktığımızda gizli biraz da. Evrenin dışını görebileceğin bir yere gidebilir misin? Bir yoldan uçurumun kenarına bakmak yahut bir binanın dışını görmek için pencereye bakmak. Kainat ile bunları kıyaslayabilir miyiz? Cevap büyük ihtimalle hayır. Loyola Üniversitesi'nde bir fizikçi olan Robert Magnus buna kozmolojik prensip içeren bir sebep sunuyor. Nereden bakarsan bak evrendeki maddelerin dağılımı aşağı yukarı her yerde aynı görünüyor. Evren izotropiktir. Bu prensip kısmen fizik kurallarının her yerde geçerli olduğunu düşündüğümüzden ileri geliyor. Pek çok yerel varyasyon var. Yıldızlar, galaksiler, kümeler vesaire. Fakat evrenin geneline ortalandığında bir yer diğerinden öyle de farklı değil. Çıkaracağımız sonuç evrenin bir sonu, eğer daha şairane bir ifade kullanacaksak evrenin bir köşesi olmadığı. Çünkü evrenin bitiş noktası diye bir yer yok ki biri gidip dışarıyı gözlemleyebilsin. Bu köşe bucaksız evren modelini tanımlamak için kullanılan bir benzetme balonun yüzeyi ile ilgili. Bir karınca bu yüzeye herhangi bir yön boyunca yürüyebilir ve yüzeyin sınırsız olduğu algısına kapılabilir. Böylece tekrar başladığı yere dönebilir. Ancak bu sona ulaştığı anlamına gelmez. Bir balonun yüzeyi sınırlı sayıda kare birimden oluşsa da bir sonu yok. İstediğiniz herhangi bir yöne sonsuza kadar gidilebileceğine göre bir sınırı da yok. Aynı zamanda bir merkez de yok. Yani balonun küre biçimindeki yüzeyinde tercih edilen bir nokta yoktur. Evren için bir balonun 3 boyutlu versiyonu diyebiliriz. İnsanlar gökyüzündeki yıldızları, güneşi, ayı merak edip incelemeye ne zaman başladılar? İlk zamanlarda sorulan sorular muhtemelen nasıl oluştu bunlar ya da ne kadar uzaktalar gibi sorulardı. Eski Yunan filozofları gökyüzündeki gördükleri şeyler hakkında yani uzayın boyutu hakkında pek çok tartışmada bulunmuşlardır. O dönemde bir taraf evrenin sonlu olduğunu savunurken bir tarafta sonsuz olduğunu savunmuş ve hatta bu yüzden de iki karşıt görüşe sahip düşünce okulları açılmıştı. Apolloncu ismiyle anılan düşünceye göre evrenin bir sonu vardır ve o çoktan oluşmuş, bitmiştir. 1917 yılında Einstein, bütün evreni ve içindeki maddelerin tümünü kapsayan genel bir görelilik kuramı geliştirdi ve bugüne kadar bildiğimiz sanılan her şeyi değiştirdi. O günden sonra kozmosun boyutu bilimsel öğelere sığdırılmaya başlandı. Einstein'ın geliştirmiş olduğu bu kuram evren sonlu mu yoksa sonsuz mu sorusuna tam yanıt vermese de evrenin sonsuz olabileceğini söylüyor. Kuramın bu soruya kesin yanıt verememesinin sebebi ise teoriyi kanıtlayacak olan gözlemin yapılamıyor olması. Einstein uzun bir süre evrenin genişliyor olabileceğini kabul etmedi. Defalarca kez de evrenin genişlemediğini savundu. Fakat uzun bir süre sonra da evrenin genişlemekte olduğunu ve sonsuz bir evrenin olabileceği görüşünü kabul etti. Evrenin sonlu mu, sonsuz mu olduğu konusunda pek çok bilim insanı ikiye ayrılmış durumda. Evren sonlu ise sonunu bulmak kanıtlanmasını sağlayacak. Ancak sonunda ne olacağı da ayrı bir merak konusu. Evrenin sonsuz olduğunun kanıtlanması da oldukça zor. Hatta imkansız gibi bir şey. Çünkü bir şeyin
sonsuz olduğunu anlamak için sonsuz bir mesafe kat etmek gerekiyor. Ancak sonsuz mesafe demek o yolun hiç bitmemesi demek. Yolun hiç bitmemesi demek de ileride belki bir son vardır sorusunu akıllara getirmektedir. Yani kısaca söylemek gerekirse evrenin sonsuz olması mantıklı. Ancak iş kanıtlamaya gelince bunun kanıtlaması pek mümkün değil. Evrenin sonsuz olup olmadığına ilişkin soruların cevapları belki gelecekte bulabiliriz. Evrenin büyüklüğü büyük oranda şekliyle ilişkilendirilir. Bilim adamları evrenin şeklinin kapalı, sonlu ve küresel açık, sonsuz ve eğer şeklinde ya da kağıt gibi düz ve sonsuz olduğunu tahmin ediyor. Sonlu bir evrenin büyüklüğü sonlu olduğundan ölçülebilir. Aynı durum kapalı, küresel evren içinde geçerlidir. Ancak sonsuz evreni ölçmek mümkün değildir. Çünkü sonsuzu ifade eden bir ölçüm mevcut değil. NASA 2013 yılında evrenin 0,4 hata payıyla düz olduğunu duyurdu. Düz bir evren sonsuz bir evren demek. Sonsuz evrenin ise büyüklüğü sonsuzdur. Evrenin sonlu mu, sonsuz mu olduğu sorusu birçok teorik fizikçi tarafından da tartışılıyor. Halen de teorik fizikçilerin, Stephen Hawking de bildiğiniz üzere 2018 yılında kaybetmiştik Stephen Hawking'i. Sonlu ve sonsuz kavramı konusunda en çok görüşlerin bulunduğu kişiler bunlar. Teorik fizikçiler bu konuda yorumda bulunuyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Evrenin düz olduğunu NASA'dan sonra bazı teorik fizikçiler de kabul etti. Bunların içinde Lawrence Krauss var. Hatta Hiç Yoktan Bir Evren diye kitabı da mevcut. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Burada evrenin düz olduğunu o da kendi açıklamalarıyla belirtmiş durumda. Ayrıyeten evrenin ilk bir başlangıcı Big Bang olduğu o da yine NASA ve diğer bilim insanları tarafından doğrulanmış durumda. Son konusunda da şöyle bir görüş daha mevcut. Videonun devamına bu şekilde eklemek istedim. Eğer evren bir başlangıçla birlikte genişliyorsa evrenin tamamen sonsuz olabileceği, yani bu genişlemenin hızının kesilip duracağı noktada ancak bitebileceğini düşünen bazı teorik fizikçiler de var. Yani şöyle düşünün, büyük patlamayla başladı, ileriye gitti ve yavaşlamaya başladı. Yavaşladıktan sonra durduğu noktada da evrenin sonu diye düşünülüyor. Böyle bir görüş de var.